Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Sizlerden ricam videolarımı beğenip sosyal medya adreslerinize paylaşırsanız çok memnun olurum. Kanalıma destek olmuş olursunuz. Bu beni çok mutlu eder. Bugün katlı bir kesim yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saçın ayrımlarını yapıyorum burada. Saçı 5 ana bölüme ayırıyorum arkadaşlar. Üst taraftan iki parça, yan taraf bir parça, sağ taraf bir parça, ortada kalıyor enseden. Buradan ayırma kulak hizanesinden başlayıp tarağın sırtının değdiği noktadan ayrım yapıyorum arkadaşlar. Bu da çok eşit bir ayrım ortaya çıkarıyor gördüğünüz gibi. Üst tarafta alt nal ayrımı, profil ayrımı yaptıktan sonra yine aynı şekilde bir ayrım yapıp üst tarafı iki ana bölüme, sağ ve solu iki ana bölüme ayırıyorum. Sonra tekrardan orta kısmı gördüğünüz gibi net bir ayrım ortaya çıkıyor. Burada saçın temelini oluşturuyoruz. Yani saçın boyunu oluşturuyoruz arkadaşlar. Burada ilk önce saçın boyunu düz bir şekilde kesiyorum. Burada parmak arası bir kesim, düz bir kesim yapıyorum şu anda arkadaşlar. Buna keskinat kesim tekniği de diyorlar. Yani burada düz bir makas darbesi vurduğum teknikte buna keskin hat kesim tekniği adlandırıyor diğer arkadaşlarımız. Burada saçın temelini oluşturuyoruz. Yani bir işlem yaptığımızda saçın boyunu ilk önce belirliyoruz. Saçın boyunu belirledikten sonra saça kat vereceğiz. Yani çok yoğun katlar olmayacak ama burada saça doku kazandıracağız. İlk önce burada saçın net bir şekilde kesmini yapıyorum. Düz bir kesim yapıyorum. Burada ufak kontrollerini sağlıyorum. Aklınıza takılan sorular olduğunda videomun yorum kısmına düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiği kadar sizlere cevap veriyorum. Bütün yorumlarınızı okuyorum. Burada kat verirken ufak bir kılavuz ayırıyorum kendime. Gördüğünüz gibi iki parmaklık, bir parmaklık da olabilir. Saça kat verirken bu ense kısmından tamam, kılavuzu ayırıp diğer kısımları pensliyorum. Ondan sonra saça kat vermek için bu kılavuzu takip ederek tek bir makas darbesiyle, yani keskinat kesim tekniğiyle de uygulayabilirsiniz. Nokta kesim tekniği de uygulayabilirsiniz. Buradan saçı katlarını saça hafif doku kazandırıp sonra dilimleme tekniğiyle de katlarını net bir şekilde, yani saça doku kazandıracağız burada. Saça kat vermiş olacağız. Burada tek parça yukarı doğru saçı tarayıp ayırmış olduğum kılavuzu uygulayarak saça
hacim kazandıracağım burada. Burada iyi bir tarama yapmak zorundayım. Çünkü problem olmadan gördüğünüz gibi alttaki kılavuzu takip ederek nokta kesim tekniği uygulayarak saçı burada hafif katlandırdım. Saça doku kazandırdım. Bunu kestikten sonra penselimi ayırıyorum ve saçı dilimleme tekniği uygulayarak saçın tamamına kat vereceğim arkadaşlar. İlk önce saçın ön kısmından doğal düşüm, yani saçın nereye doğru ayıracağımızı belirleyeceğiz. Saçın ön kısımlarına katları nasıl vereceğimi, hangi yönü daha yoğun, hangi yöne daha az olan, yani ayrım noktasından saçı ayırıyorum. Burada ön kısma kat verirken ayrım noktası saçın kulağının arka kısmından tepe kısmına kadar bir diagonal bir ayrım yaptık. Yani çapraz bir ayrım yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kulaktan diğer tepe kısmına kadar bir ayrım uyguladım. Burada saçı net bir şekilde tarıyorum. Burada saçı kat verirken kaydırma tekniği uygulayacağım. Belli bir boyu belirleyip ondan sonra arkadaşlar nokta kesim tekniği uygulayarak saçın ön kısmına buradaki katları belirlemek için de aşağıdaki en alttaki katta gördüğünüz gibi oradaki boyunu kılavuz alıyorum. Alt kısımdaki en uzun bölümü kılavuz aldıktan sonra nokta kesim tekniği uyguluyorum orada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saça direkt kat vermiş olduk ön kısımlara. Ama burada kısa katlar değil de saçın yapısına uygun katlar uyguladım. Burada şimdi piktaj uyguluyorum saçın uç kısımlarına. Bu uygulamada saçın uç kısmında sert görüntüyü yok edecek. Gördüğünüz gibi hafif çok yoğun katlar olmadan saça doku kazandırdım ön kısmına. Yine aynı şekilde sağ kısmı da tepe kısmından kulak arkası kısmına kadar çok yoğun bir şekilde değil de tam kulak arkasından bir ayrım uyguladım. Şimdi ön kısma keserken diyelim sol tarafı keserken hanımefendinin sağ tarafını diyorum. Sağ tarafını keserken de hanımefendinin sol tarafında duruyorum arkadaşlar. Buradaki yapmamın nedeni hem daha rahat kesiyorum hem de açısını daha rahat uygulayabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da yine saçın ön kısmına doku kazandırıyorum. Şimdi ufak bir piktaj hareketi uygulayacağım. Saçın ön kısımlarına. Direkt makası
kesermiş gibi değil de sadece makası kaydırarak uyguluyorum burada. Şimdi tepe kısmından arkadaşlar şakaklardan ön kısmından kestiğim bölümden dilimleme tekniğiyle yine aynı şekilde sağ sol taraftan başlayarak parça parça alarak tepe kısmından uygulayacağız. İlk önce tepe kısmından bir kılavuz belirleyeceğiz kendimize. Boy anlamında katların nasıl oluşturacağımızı, hangi boyda oluşturacağımızı, buradaki kısımda ne kadar kısa keserseniz saçın katları da o kadar daha yoğun olur. Ben o yüzden çok fazla kısa kesmiyorum. Burada saç hafif doku kazandıracağımız için, çok yoğun katları olmayacağı için sadece saçın yapısına göre bir katlandırma yapıyorum. Yani çok kısa katlar değil de hafif hareketlendirilmesi için. Burada saçın ön kısmındaki belirlemiş olduğumuz katları tepe kısmından alt kısmından da gördüğünüz gibi oradan bir kılavuz belirleyeceğiz. Alttaki kılavuzu takip ederek en baştaki saçın kılavuzunu takip ederek saça gördüğünüz gibi en uç kısımda gördüğünüz gibi buradan kılavuzu belirleyip direkt uç kısımdan kesim yapıyorum. Saçı yine aynı şekilde ön kısımdaki kılavuzu takip ederek dedim. Çünkü saçın fön çektiğinizde ön taraflarda uzunluk kalmaması lazım. Burada yanlış bir hareket yaparsak önleri fönü çektiğinizde ön kısmına doğru önlerden uzun uzun parçalar karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Burada çok fazla yoğun bir kısa bir saç kesimi yapmadım üst kısımlardan. Çünkü uzun hafif doku kazandırıyoruz şu anda saça. Tepe kısımdaki saç boyunu ayarladım. Şimdi dilimleme tekniğiyle yani dilim dilim saçı ayırarak saçın yapısına hafif katlar uygulayacağım. Burada saçın çıkış yönüne doğru, yukarı doğru 90 derecelik açı ile kesiyorum arkadaşlar. Burada en tepe kısmındaki boyuyla uyumlu bir şekilde olması için ilk önce nokta kesim tekniği uyguladım. Sonra kişiselleştirmek için de hafif saçların uç kısımları yumuşatmak için piktaj uyguluyorum burada. Saçın uç kısımlarına yumuşatmak için yani sert bir kesim, yani sert katlar gözükmesin saçta, makas izi gözükmesin diye bu tarz bir çalışma yapıyorum. Yine aynı şekilde hani aynı ayrımı hem solda şimdi hem diğer sağ tarafa ortadan ikiye ayırmıştım gördüğünüz gibi. O bölümden saça bir kılavuz ayırımı alıyorum. Yani şu aldığım parça aldığım kısımdan dik açıyla yukarı doğru saçın en uç noktasından uzun kalan kısımları gördüğünüz gibi kesimini yapıyorum ve temizliyorum. Yukarı doğru 90 derecelik saçın çıkış yönüne doğru bir uygulama yaptığımda saça otomatikmen çok kısa olmadan gördüğünüz gibi çok kısa bir katlar yapmıyorum. Uzun katlar yapıyorum burada. Saça doku kazandırıyoruz. Ve piktaj tekniğiyle saçı
uç kısmını yumuşatıyorum arkadaşlar. 1 2 Evet. 4 parçada işte bizi bitireceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi diğer kısmına da uyumlu olması için bir kısım oradan ayrımı yapıp tekrardan arkası kısmındaki ayrımı da uygulayıp tepe kısmından saçın çok yoğun katlar vermeden keseceğim. Burada kontrol ettiğimde saçın çok aşırı e, kısa olmadığını fark ettim. O yüzden ben de kısaltmadan sadece uç kısmına e, hafif piktaj tekniğiyle yumuşatma uyguladım. Çünkü fark ettiyseniz ilk etapta ense kısmından bir kılavuz alıp direkt tepe kısmına tarayıp saçı kesmiştim. Burada zaten saçı otomatikmen kat verdiği için sadece ense kısmından e, yumuşatma tekniği uyguladım saça. Burada çok aşırı bir kat uygulamıyoruz. Şimdi tekrardan saçı tepeye doğru tarayıp ufak bir dokunuş sergileyeceğiz arkadaşlar. Saçın tam anlamıyla katlı olup olmadığını ve bir hatanın olup olmadığını kontrol edeceğim. Saç uçlarındaki eşitlik, bir hata var mı? Kesmediğimiz bir bölümü var mı diye bir kontrol ediyorum. Burada normalde yine saça kat vermek için e, saçın bütün hepsini yukarı doğru toplayıp tarayıp saçın kısılsın, yani kısalığını da kendiniz göz kararı olarak belirleyip tepeden, yani genelde hafif yoğun katlı olmasını istiyorsanız daha öne doğru değil de tam dik tepeden keserseniz çok yoğun katlı olur, ama arka kısmı daha az katlı, hani daha uzun olmasını istiyorsunuz. Daha öne doğru saçı taramanız gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi tepeye doğru taradım. Saçın uç kısmına yine piktaj uyguluyordum. Burada bu uygulamamın sebebi saçın uç kısmını yumuşatmak arkadaşlar. Bu işlemi de yaptıktan sonra işlemimiz bitiyor ve saça şekillendirme fön işlemi yaptım. Gördüğünüz gibi çok aşırı yoğun katlar olmadan hafif bir saça doku kazandırdık. Burada saça kırık fön uyguladım. Modelimiz böyle hafif hareketli bir model oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarla sizlerle olacağım. Videomu beğenmeyi ve sosyal medya adreslerinize paylaşmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kanalıma vermiş olduğunuz destekten dolayı çok teşekkür ederim. Yeni videolarla sizlerle olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.